Godzilla ve King Kong bir kez daha bir aradalar ve bu kez ortak düşmana karşı acaba nasıl bir işbirliği içindeler? Sinemanın bu iki muazzam ikonu ilk kez 2021 yılında Godzilla Kong'a karşı filminde karşı karşıya gelmişlerdi. Şimdi o filmdeki bazı insan karakterler oyuk dünyaya giriyorlar ve bu dünyada aynen Arzın Merkezine Seyahat romanı ve filmlerinde olduğu gibi yeni alanlar keşfediyorlar. Öncelikle filmin bu lezzetini vurgulamam gerekiyor. Oyuk dünya, gezegenin yüzeyinin altında yer alan ve titanlarla canavarların ve belki de medeniyetlerin yer aldığı ikinci bir dünya. Film, oyuk dünyadan gelen sinyaller üzerine hem insanların hem King Kong'un hem de Godzilla'nın paralel olarak hareket etmelerini anlatıyor. Ve 1 saat 55 dakikalık süresi içerisinde aksiyona çok büyük yer veriyor. Godzilla'nın özellikle 1960'lar ve 70'lerde Japonya'da çekilen serüvenlerinde insanlara ciddi tehdit oluşturan ve kentleri yakıp yıkan kötücül titanlara karşı mücadeleleri anlatılır. Ve bunu yaparken de çoğunlukla kendi titan arkadaşlarından yardım alır. İşte bu filmde de Godzilla'nın King Kong'la bir işbirliği söz konusu. Yani bu film hem görüntü hem ses etkileri açısından oldukça yoğun. Hem benim gibi geçmişi anmak isteyenler için ama hem de yeni nesil için ideal bir hafta sonu seçeneği olabilir. 1960'lardaki Çin devrimi sırasında mahkum olan bir bilim kadını daha sonra bir radar üstünde görevlendirilir. O tarihte radar üstünden evrene yaptığı bir çağrı günümüzde karşılığını bulur. 2024'ün İngiltere'sinde derin devlet her biri kendi alanında son derece iyi olan genç bilim insanlarıyla birlikte bir projeye başlar. 3 cisim problemi çok geniş bir perspektifle hem insanoğlunun hikayesine odaklanıyor hem de evrenle olan ilişkimizi sorguluyor. Bu dizi karakterlerin özel hayatlarındaki dramatik dalgalanmalarla aslında hikayenin serüven tarafının da ilişkisini çok iyi biçimde kuruyor. Bu arada diziyi seyredenler şunu düşünebilirler. Tüm gezegenin geleceği söz konusuyken neden bir avuç bilim insanına odaklanılıyor? Çünkü onlar iyi seçilmiş örnekler ve onların özel hayatındaki dalgalanmalar aslında dizinin sonraki bölümlerindeki olası gelecekle paralellikler arz ediyor. Her halükarda 3 cisim problemi özellikle bilim kurgu meraklarının radarından kaçmayacaktır. Maymun Adam sert bir intikam hikayesi anlatıyor. Hikaye yoksul bir bölgeden gelen isimsiz bir genç adamın yozlaşmış bir emniyet müdürüne karşı verdiği intikam mücadelesi. Ama bu yozlaşmış polisin arkasında çürümüş politikacılar, kirli işbirlikleri, ahlaksız sözüm ona bir dini lider var. Mücadele yoksullarla ahlaksız zenginler arasında. Ama zenginler çeşitli yolları kullanarak yoksulları hep bastırıyorlar. Bu genç adamın intikam hikayesinde hem mitolojiden hem de toplumun ötekileştirilen bir kesiminden güç alınıyor. Dave Patel özellikle hareketli kamera ve yakın planlarla seyircisini oldukça yoruyor. Ama yorduğu oranda da hikayenin içine dahil ediyor. Özellikle Devrim Arabaları adlı filmiyle bizleri fetheden yönetmen Tolga Örnek ilginç bir filme imza atmış. Aziz Nesin'in geçen yüzyılda yazdığı hikayeleri yakın gelecekte geçen kara mizah bir filme uygulamak ve bütün bu hikayeleri birbirine bağlamak oldukça zor bir iş. Yönetmen bütün bu hikayeleri birbirine entegre ederek çok zevkle izlenen bir film ortaya çıkarmış. Özellikle Türk misafirperverliğinin tüm ayrıntılarıyla yansıtıldığı bir yemek sahnesi var ki başlı başına küçük bir başyapıt. Mucize Aynalar benim için komedi filmlerimiz arasında kendine özel bir yer edindi bile.